Arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü modelimiz şöyle güzel yavru ağzı bir iple başlayacağız. Bebe yünü kullanıyorum ben. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Siz yapacağınız ipinize göre şişin numarasını ayarlayabilirsiniz. Bu modelimiz bebek örgülerinde, bayan yeleğinde, şal olarak kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet, modelimize önce hemen ilmek alarak başlayalım. Bu modelde ilmek sayısının önemi yok. Tek olur, çift olur, hiç fark etmez. İstediğiniz sayıda yapacağınız örgüye göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Hemen birkaç ilmek benim için yeterli. İlmeklerimi şu şekilde alıyorum. Evet, bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane. Evet, yeterli 15 ilmek benim için. Hemen modelimi çevirdim. Arka yüzündeyiz. Şimdi bir sıra ters örelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ördüm. İlk sıra olduğu için örüyorum. Bir sıra ters örgü yapalım. Daha sonra modelimizi kuralım. Ben şöyle normal bir ters örgü yaptım. Daha sonra bu modelimizin püf noktaları var. İlmek alışımızın nasıl olduğunu göstereceğim. Fark ediyor çünkü bu modelde. Ben normalde ters örgümü böyle örüyorum. Ama model kurduğumda bu tür ördüğümde model daha farklı oldu. Kendini göstermedi. İstediğim modeli çıkartamadım. Evet, bir sıra ters yaptık. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Ve modelimizi kuracağız şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, sıradaki ilmeğimin arasından değil, şuradan değil, bir altından bir ip boşluk kalacak. Bakın şu şekilde şuradan bir ilmek çıkarttım. Şöyle bir ilmek çıkarttım. Bunu şöyle arkadan tekrar şişime taktım. Şişimde oldu şurada 2 ilmek. Aldım tekrar örmeden. Diğer şişimi aldım. Yine aradan çıkartıyorum. Bakın, aranın bir altından şöyle. Tekrar şişime taktım. Çıkarttığım ilmeği örmeden aldım. Şuradan bir ilmek çıkarttım. Taktım şişime tekrar. Bu şekilde örmeden aldım. Modelimizin ilk sırası ve ön yüzündeyiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar şöyle aranın bir altından hemen, yani bir sıra atlamış olacağız alta doğru. İlmek çıkartarak diğer ilmeğin yanına takıyorum ve ikisini örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar ilk sıramız böyle devam ediyor. Model oldukça kolay. Güzel, gösterişli bir model. Ama çok hızlı ilerlemiyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Model biraz ördükçe iç içe girdiği için hemen ilerleme olmuyor. Şu aradan ilmek çıkarttım. Şu şekilde hemen tutayım. İlmeği aldım. Tekrar şişime taktım. Ve ikisini bir aldım örmeden. Buradan ilmek çıkartıp tekrar şişimize takmamızın amacı da arkadaşlar, ilmeğimizin
şöyle boyutunun aynı olması. Ayrı ayrı da alabiliriz ama boyutunu o şekilde ayarlayamayız. Biri uzun olur, biri kısa olur. Bu şekilde yaptığımızda ikisinin de boyutu aynı oluyor. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi ördüm. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi bakın şöyle çift çift yapmış olduk. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örgü yapacağız. Bakın arkadaşlar şu şekilde şişimi taktım. İlmeği ben normalde böyle dolayarak alıyorum ama bunda bu şekilde bakın alttan alıyorum. Şişim üstte, alttan alarak düz ördüm. Modelimizin püf noktaları. İlmekleri bu şekilde alırsak model doğru oluyor. Tam çıkıyor model, yani kendini gösteriyor. Diğer şekilde aldığımızda normal haroşa gibi oluyor. Yani model oluşmuyor. İstediğimiz görüntüyü vermiyor yani, daha doğrusu. İlmeklerimizi gösterdiğim gibi bu şekilde hepsini sıra sonuna kadar düz ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizin 3. sırasındayız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine düz öreceğiz. Arkadan bakın şu şekilde arka kanadından alıyorum, önden değil. Arkadan aldım. Yine bu şekilde bakın. İpi şöyle altından alıyorum şişin. Özellikle şöyle yakın gösteriyorum. Modelimizi bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bu görüntüyü almak için. Bu şekilde devam ediyoruz. 3. sırası yine düz örgü. Ne yapmıştık? 1. sırada ilmekler çıkarmıştık. İkisini birleştirip almıştık örmeden. 2. sırada düz örgü örmüştük. O 2 ilmeği birden alıp. 3. sıra yine düz örgü ama ilmek alışlarımız farklı. İpleri alış yönlerimiz farklı. Şimdi 4. sıradayız. Modelimizin son sırası, arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pardon, şu ilmeğim kaçtı, hemen onu takıyorum. Şu şekilde olması gerekiyordu. Evet, taktım tekrar. Tersleri de bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ben normalde tersleri daha farklı örüyorum ama bu modelde böyle örmemiz gerekiyor. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, fikirlerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı yapabilirsiniz. Nasıl olduğunu belirtebilirsiniz. Evet, sıra sonuna geldik. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bakın model daha kendini tam göstermiyor. İlerleyince daha belirginleşecek. İsterseniz bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin şimdi ilk sırasındayız. Yani ikinci model kurulumunun ön yüzünde. Şu aradaki boşluktan değil, bir alttan bakın. Bir alttan şöyle bir tane ipimiz olacak arada. Şu şekilde şuradan batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar bu şekilde şişime takıyorum ve aynı ölçüde olması için tekrar aldım şişimi. Diğer şişimi.
Yine aradan çıkarttım bir ilmek. Taktım ve diğer şişimi aldım. Şöyle göstereyim. Şuradan ilmek çıkartıyorum. Alıyorum. Tekrar şişime takıyorum ve ikisini örmeden sağ şişimi alıyorum. Şöyle bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde. Modelimizin ilk sırası ön yüzü. Birinci sırada bu işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi çift yapmış olduk. Yani bir ilmeği 2 tane yaptık ve örmeden aldık. Son kenardaki ilmeğimi de şu şekilde çıkarttım. Aldım ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi model kurulumunun ikinci sırasında arka yüzündeyiz. 2 ilmeği şöyle, zaten ilmeklerimiz hep ikili oldu. İkisini bir alıyorum ve şu şekilde düz örüyorum. Bakın ipimi bu şekilde alıyorum. İkisini bir aldım, düz ördüm. Tekrar ilmeklerimizi eksiltmiş olduk. Bir ilmek yaptık yani. Birinci sırada artırdık. İkinci sırada hepsini tekrar kestik. İlmek sayımız aynı. Kenar ilmeğimi de ördüm ve modelimizin 3. sırasındayız. Ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine düz örgü yapacağız. Şu şekilde ilmeklerimi şöyle ip alışıma dikkat edin arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın model oluşmaya başladı. Kendini gösteriyor şöyle. Arka yüzünde de ters. Bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ters örüyoruz arkadaşlar. Zaten ilmeklerimiz hepsi ters. Ters olarak da devam ediyoruz. 2 kez kurduk modeli. Model 4 sıradan oluşuyor. Oldukça kolay yapımı. Model de çok güzel, gösterişli bir model. Siz ipinize göre uygun şiş kullanırsanız çok güzel bir görüntü elde edersiniz. Yelek yapacaksanız yeleklik yün kullanabilirsiniz. Evet, sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimi de şöyle düz örüyorum ve modelimizi 2 kez kurduk. Şöyle tekrar göstereyim. Eğer anlaşılmadıysa arkadaşlar videoyu tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Ben şimdi büyük bir parçada yapmıştım. Onu size göstereceğim. İlerlemiş haline bir bakın modelin. Evet, bu da ilerlemiş hali. Şöyle, bu da şimdi beraber yaptığımız. Bunu kenara bırakalım. Bu da benim daha önce yapmış olduğum.
Dediğim gibi kullandığım ip bebe yünü benim şu anda yaptığım. Gördünüz mü arkadaşlar? Modelimiz böyle. Arka yüzü de bu şekilde. Modelde şöyle çok sarkma, esneme olmayacak bir model. Gördüğünüz gibi kalıp gibi şöyle. Dokusu da oldukça güzel. Dolgun yani. Şöyle. Evet, şöyle odaklayayım arkadaşlar. Modelimiz böyle. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Yapacak olan arkadaşlara da kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.